Merhaba sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her Şeyin Felsefesi serisinde 5.2 suç ile karşınızdayız. Ayrıca kanalımızın yeni içeriği olan Sinevidi, Her Şeyin Felsefesinde daha önce konuşulan kumar ve delilik konularını konu alan 2 bölümüyle yayına başladı. Video açıklamasındaki linklerden bu içeriğe de ulaşabilirsiniz. Şimdi Her Şeyin Felsefesi zamanı. Merhaba Vino. Bir hareket bir yerde suç olarak değerlendirilirken başka bir yerde normal olarak karşılanmakta. Bu durumu nasıl değerlendirirsin? Suç konusundaki her şey ahlakla ilgili ve ahlaki kategoriler altında incelenmeye mahkum. Suçun suç olmasını ahlak alanından başka bir yerde temellendiremezsiniz. Nesnel açıdan kötülük, iyilik, doğru davranış, yanlış davranış gibi şeyler yoktur. Ayrıca her şeyin nesnel olmasına gerek de yoktur. İnsan dünyaya göre ise dünya da insana göredir. Dolayısıyla bir toplumda ahlaki olarak kötü bulunmayan bir davranış diğer bir toplumda ahlaki olarak kötü bulunur. Bu sebepten farklı toplumlar farklı olguları suç olarak görebilir. Eğer evrensel bir ahlak olsaydı, suçlar konusunda da evrensellik sağlanabilirdi. Ama felsefe tarihinde önerilen evrensel ahlak kuramları arasında tüm dünyada kabul gören bir ahlak kuramı henüz olmadı. Suçların tümü eğer ahlak dışı edimlerden oluşuyorsa neden ahlak dışı tüm edimler suç değil de yalnızca bazı edimler suç? Mesela yalan söylemek ahlak dışıysa neden yalan söyleyen herkes bir suç işlemiş olarak görülmüyor? Bu sorunun doğa kanunlarındaki gibi nesnel bir cevabı olamaz. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, burada ölçü insan. Gün gelip tüm ahlaki ihlalleri suç saymamızın önünde mantıksal bir engel yok. Tüm ahlaki ihlallerin suç sayıldığı bir olanağı hayal edebiliyoruz değil mi? Sorun şurada başlıyor: hangi ahlak? Doğa kanunu gibi nesnel olarak kendi başına geçerli olan evrensel bir ahlak kuramına sahip değiliz. Dolayısıyla nesnel biçimde tüm ahlaki ihlallerin suç olduğunu iddia edemeyiz. Bu yüzden dünyanın farklı yerlerinde farklı şeyler suç sayılıyor. Suçlar farklı biçimlerde cezalandırılıyor ya da toplumsal ve olgusal değişimler neyin suç olup olmadığını değiştiriyor. Yaşadığımız çağda çok kültürlü ve çok uluslu devletlerde yaşıyoruz. Bu yüzden ülkeler toplumsal düzeni cezayı gerektirecek ağırlıkta bozan ihlalleri suç sayma eğiliminde. Buradaki cezayı gerektiren ağırlık olgusu da yaşadığınız toplumun nasıl bir toplum olduğuna göre bireysel özgürlükleri ya da toplumsal baskıyı gözeterek belirlenir. İkinci olarak ahlak değişkendir. Aynı edim gerçekleştirildiği koşullara göre ahlak dışı olabildiği gibi ahlaki de olabilir. Örneğin birini öldürmek ahlaki değildir. Ama bir savaş sırasında düşmanı öldürdüğünüzde bunun ahlak dışı olduğunu söyleyemeyiz. Aynı biçimde suça konu olan edimin gerçekleştirildiği koşullar da onun bir suç olup olmamasını etkileyecektir. Bu programda bana yalan söylersem bu bir suç değildir. Ama mahkemede bana yalan söylersem bu suçtur. Demek ki bir edimi ahlak dışına çıkaran da suç olmasını sağlayan da edimin kendisi değil, onu çevreleyen koşullar. Eğer tüm koşullarda geçerli olan, yani dünyadaki tüm olgu durumlarına uyum sağlayan eksiksiz bir ahlak yasamız olsaydı, eksiksiz bir suçlar listemiz de olurdu. Çünkü ahlak kültürlere, topluma ve bireylere göre değişmezdi. Ahlak görece olduğu sürece suçlar da görece olacaktır. Belki de böyle olması daha iyidir, çünkü bahsettiğimiz ideal durumda ahlak ve suç eşitlendiğinde özgürlükler, farklılıklar, iyi ve kötü arasındaki denge de kaybolacaktı. Örneğin birçok ülke vicdan özgürlüğünü tanır. Ahlak ve suçu eşitlediğiniz durumda vicdan özgürlüğünü tanıyacak bir temeliniz kalmaz. Ahlak dışı olan kanunla suç sayıldığı için dışsal koşullar sizi ahlaklı olmaya zorlayacaktı. Bu yüzden de ahlak ve karakter arasındaki etkileşim kurulmayacaktı. Diğer yandan ahlaki bir değer olan iyiyi koruma altına almış olurdunuz. Böylece de dünya yaşamak adına daha güvenli ve iyi bir hale gelebilirdi. Ama yine de bu düşünce tarzında bir sorun var. Çünkü kimse aslında ahlak dışı olan her şeyi suç saymaya çalışmıyor. Hangi ahlaki ihlallerin suç olduğunu belirleyen farklı dinamikler var gibi görünüyor.
Düşünme tarzımızı değiştirmeyi deneyelim. Örneğin birini keyfi olarak öldürmek sanırım tüm toplumlarda suçtur. Ve bir berbere kim olduğuna dair yalan söylemek hiçbir toplumda suç sayılmaz. Ya da birçok devlette şikayete bağlı suçlar ve şikayete bağlı olmayan suçlar birbirinden ayrılmıştır. Örneğin birini ciddi biçimde yaralamak şikayetten bağımsız olarak suçtur. Ama birine hakaret etmek şikayete bağlı suçtur. Öyleyse şöyle denebilir: tüm suçlar ahlaki ihlallerdir ama hangi ahlaki ihlallerin suç olduğunun belirlenmesi ahlaktan bağımsızdır. Burada arkadaki ilkeyi bulmak zor. Örneğin toplumu tehdit eden ahlaki ihlaller suç olarak sayılır derseniz, ahlak zaten toplumsal bir olgu ve her ahlaki ihlal potansiyel olarak toplumu tehdit edebilir. Örneğin herkes yalan söylüyorsa böyle bir toplum yapısı itibariyle bozulacaktır. Yine de kimse yalan söylemeyi her durumda suç olarak saymaya kalkmaz. En baskıcı toplumda bile böyle bir suç tanımı göremezsiniz. Kesin olan tek şey suç olan her edimin yasal kanunlarla belirtilmiş olmasıdır. Hangi ahlaki ihlallerin kanunla suç olarak sayılacağı konusuysa toplumsal deneyimlere ve sağduyuya bağlıdır. Özgürlükçü bir toplumda mümkün olan en az sayıda ahlaki ihlalin suç olarak belirleneceği ve toplumsal ilişkiler konusunda bireylere mümkün olan en büyük seçim hakkının tanınacağını düşünüyorum. Bunun aksine baskıcı bir toplumda da ahlaki ihlallerin tümü suç olarak belirlenmeye çalışılır. Bunun için şeriatla yönetilen ülkelere bakabilirsiniz. Bir kadının kendi başına dışarı çıkması, namaza katılmamak gibi sıradan olgular dahi kanunlaştırılarak suç sayılmaya çalışılır. Yani ceza videosunda söylenen burada da geçerli. İçinde yaşadığınız toplum yapısı, inançları, hassasiyetleri neyin suç olup olmayacağını belirleyecektir. Yani suç nesnel bir kavram değil, insanlar tarafından belirleniyor. Ontolojik olarak suçun varlığının neye bağlı olduğuna bir bakalım. Suç yer çekimi gibi, özdeşlik gibi, matematik kanunları gibi bir varlık mıdır? Öyle görünmez, çünkü neyin suç olup suç olmadığı bir kararla değişebilir. Yani suçun suç olması doğa kanunları gibi kendisine bağlı bir şey değildir. Çünkü suç zorunlu bir kavram değil, var olmaması mümkün. Doğal nesneler türünden bir şey de değil, yani kuş gibi, bir insan gibi bir varlığı yok. Bunu da deneyimle biliyoruz. Yani suç, doğal nesneler ya da doğanın ardındaki ilkeler türünden bir şey değil. Unicorn, elf türünden kurgusal ama insan dünyasıyla etkileşime girmeyen bir varlığı da yok. İnsan dünyasına ait bir varlığa sahip. Ahlaki değerler, estetik değerler gibi bir varlık. Yani varlığı insana bağlı ama insanın kararlarının ve yargılarının dayandığı ilkeler gibi iş görüyor. Ama yine de onlardan bir farkı var. Suç, yasal kanunlarla belirtilir ve toplumsal uzlaşıya dayalıdır. Bu yönüyle varlığı ulusal anlaşmalara benzer. Yani insanlar varsa var, insanlar yoksa yok ama sadece bir insanın olduğu yerde değil, ancak bir toplumun olduğu yerde var. Uzlaşıya göre neyin suç olduğuna dair içerik tamamen değiştirilebilir, tümden reddedilebilir ve daha sonra tekrar yürürlüğe de konulabilir. İnsanların kolektif yönelmişliği suçu var eder. Soruyu biraz değiştireyim. Hayvanlar da suç işleyebilir mi? Eğer suç işleyemezlerse ceza verilen veya idam edilen hayvanları nasıl açıklayacaksın? Demin cevap verdim aslında. Suçlu olmak, nazik olmak, gezgin olmak türünden bir şey değil. Uzlaşıya bağlı. Uzlaşı sağlanıyorsa elfler, hayaletler bile suçlu olabilir. Eğer toplumsal uzlaşınız nesneleri ve akıl sahibi olmayan varlıkları suçlu saymaya müsait bir biçimde düzenlenebiliyorsa bu tür şeyler de suçlu olarak belirlenebilir ama bunu kabul edince tezimin temelleri sarsılmış gibi görünüyor, değil mi? Çünkü tüm suçların ahlaki ihlaller olduğunu söyledim. Ama nesneler ya da hayvanlar ahlaki ihlallerde bulunamazlar. Burada hatanın benim tezimde olduğunu düşünmüyorum, çünkü bir hayvanı ya da nesneyi suçlu olarak addettiğinizde onu ahlaki bir ihlalden sorumlu tuttuğunuz için bunu yapıyorsunuz. Sanırım verdiğin örneklerde hayvanı hayvanlığından dolayı değil, yaptığı bir şeyden dolayı cezalandırıyorlardır. Öyleyse örneklediğin durumlarda kimlerin sorumluluk alabileceğine dair bir çarpıklık oluşmuş demektir. Hayvanlar vatandaş değildir. Vatandaşlık haklarından faydalanmazlar, vergi ödemezler. Dolayısıyla toplumsal sözleşmenin bir tarafı da değillerdir. Eğer buna rağmen cezai yükümlülük veriyorsanız sisteminizde mantık bakımından bir hata vardır. Açıkça kategori hatası yapıyorsunuz. Kategori hatasının ne olduğunu daha önce delilik videosunda anlatmış olmam gerekiyor. Kısaca farklı kategorilere ait nesneleri aynı kategorideymiş gibi değerlendirdiğinizde
Epistemolojik olarak hata yaparsınız. Örneğin köyünüzde her gün kümeslerden tavuk çalınıyor. Ve mahkemeye gittiniz, mahkemede karar verdi ki bundan bir hayalet suçlu. Burada mahkeme açıkça kategori hatası yapmış olur çünkü suç ve hayalet aynı kategoriye ait değil. Dolayısıyla suç kavramını hayalete yükleyemezsiniz. Bir toplum kendi arasında anlaşıp 2+2'yi bugünden itibaren 5 olarak kabul ediyoruz diyebilir. Ve o toplumda artık 2+2 eşittir 5 olmuş olur. Ama toplum açık bir mantık hatasını benimsedi diye bu onların benimsediği mantık hatasını doğru yapmaz. Örneklediğin toplumlar mantık hatası yapıyor. Sorumluluk alma yetisi olmayan varlıklara sorumluluk yüklüyor. Fakat mantık bakımından hayvanlar, nesneler suçlu olamaz. Bir sözleşmenin tarafı olamaz. Peki suçlu olabilecek sorumluluğa sahip olmak nasıl bir şey? İyiyi kötüden ayırabilecek akli yetiye sahip olmakla ilgili. İyi ve kötüyü ayırabiliyorsanız yaptığınız seçimde de iyi ve kötüyü dikkate alabiliyorsunuz demektir. İyi ve kötü ahlaki değer kavramlarıdır. Soyut ahlaki ilkeleri kavrayabilen bir varlık varsa bu ilkelere dayalı olarak kurduğunuz sistemlerden bu varlıkları sorumlu tutabilirsiniz. Sanırım ahlaki ikilemler de konunun farklı bir boyutunu anlamak için bize yardım eder. Bunlardan en ünlüsü tramvay ikilemi. İkilem şöyle, durdurulması mümkün olmayan bir tramvayın içindesiniz. Tramvay üzerinde 5 işçinin çalıştığı raylara doğru ilerliyor. Eğer hiçbir şey yapmazsanız bu 5 işçi ölecek. Yakınınızda bir düğme var. Buna basarsanız rayları değiştireceksiniz. Fakat rayları değiştirirseniz ilerleyeceğiniz diğer rayın üzerinde çalışan başka bir işçi var ve onun ölümüne sebep olacaksınız. Böyle bir durumda rayları değiştiren düğmeye basmak ahlaki olarak doğru mudur, yanlış mıdır? Suç bakımından değerlendirme yaparsanız, tramvay 5 kişinin üzerine ilerlerken buna sizin bir etkiniz yoktu. Ama eğer tramvayın rayını değiştirip bir kişinin ölümüne sebep olursanız, bu tamamen sizin sorumluluğunuzda olacaktı. Siz dünyadaki bir olaya etki ettiniz ve bu yüzden bir kişinin ölümüne sebep oldunuz. Dolayısıyla 5 kişinin ölümü sizi suçlu yapmasa bile bir kişinin ölümü sizi suçlu yapacaktı. Yani suçlu olabilecek sorumluluk sizin dünyaya etkinizle de ilgili. Tramvay ikilemini açık kılmak için ikilemin farklı versiyonları üzerinde düşünmeyi deneyelim. Yaya köprüsünde duruyorsunuz. Hızla gelen bir aracın 5 kişilik bir gruba çarpacağını fark ettiniz. Aracın kendi kendine durma olanağı yok. O sırada çok şişman bir adam da sizle birlikte aynı köprüde duruyor. Eğer onu aşağı iterseniz araç ona çarpacak ve duracak. Böylece 5 kişi kurtulmuş olacak. Bu durumda şişman adamı köprüden aşağı itmek doğru mudur? Yine başka bir versiyonda 5 tane çocuğun organ yetmezliğinden ölmek üzere olduğu bir klinikte doktorsunuz. Şansa bakın ki orada sağlıklı bir çocuk var ve tüm organları diğer 5 çocukla uyumlu. Eğer çocuğun organlarını diğer çocuklara naklederseniz 5 çocuk kurtulacak ama sağlıklı olan çocuk ölmüş olacak. Böyle bir durumda sağlıklı olan çocuğun organlarını diğer çocuklara nakletmek ahlaki olarak doğru mudur? İkilem gibi görünen durumlar aslında sorumluluk bağlamında düşündüğünüzde herhangi bir ikilem içermiyor. Tramvay örneği de dahil olmak üzere hiçbir örnekte 5 kişinin ölecek olmasının sorumlusu siz değilsiniz. Ama onları kurtarmak için bir kişinin ölümünü tercih ettiğiniz her seferinde o bir ölümün sorumlusu siz oluyorsunuz. Tramvay ikileminden sonra bahsettiğim ikilemler tramvay ikileminde neyin sorumluluğunu almanız gerektiğini açık kılabilmek içindi. Bir suçu doğuran sorumluluk birinci aşamada sizin iyiyi kötüden ayırabilecek akli yetiye sahip olmanızla ilgilidir. İkinci aşamada da sizin edimlerinizle ilgilidir. Başka bir soru. Karşılığında bir ceza alınmayacaksa kişinin yaptığı eylem suç olarak kabul edilebilir mi? Cezasız suç diye bir şey ideal anlamda yoktur. Suç kavramı zorunlu olarak ceza kavramıyla ilişkilidir. Affedilen, diğer bir anlamda cezasız bırakılan bir suçu düşünün. Burada affedilen suçlu olma durumudur. Afla ortadan kaldırdığınız şey de suçlu olma durumunun kendisidir. Sanırım bu soruyu biraz daha basit bir düzlemde sormak istedim. Birisinin suç işlediği belli ama cezalandırılamıyor gibi bir anlamda kullandım. Bu da sizin hukuk sisteminizin cezalandırıcı mekanizmalarınızın toplumunuzun yozluğuyla ilgilidir. Suç diye bir kavramın var olmasının sebebi belirli türden edimlerin cezalandırılmasını sağlamak. Eğer ceza yoksa suç diye bir kavrama da ihtiyacımız kalmıyor zaten. İnsanlar zaten suç diye bir kavram var olmasa da
iyi ya da kötü olarak nitelenen şeyler yapıyorlar. Suç kavramının var olma sebebi bazı kötü olarak nitelenen edimlerin bir yasağa ve yasağın ihlal edilmesi durumunda cezaya tabi olmasından ibaret. Dolayısıyla suç ve ceza zorunlu olarak ilişkilidir. Evet, izleyicilerimizden aldığımız bazı sorular var. İzinle şimdi onları sormak istiyorum. İlk olarak Rıfat Gözcü'nün sorusuyla başlayalım. Suç kanunla mı belirlenir, vicdanla mı? Suç kati olarak kanunla belirlenir ama kanunun belirlenmesinde sağduyu kullanılır. Bir kabile içinde bile eğer bir suç ve ceza sistemi varsa yazılı ya da sözlü bir kanunlaştırma da vardır. Vicdan kavramından bireyin kendi edimlerini ahlaki olarak yargılamasını sağlayan ve insanı kendi iyi değerine uygun davranmaya iten yetiyi anlıyorum. Tüm suçlar ahlaki ihlallerdir ama ahlaki ihlallerin tümü suç değildir. Hangi ihlallerin suç olduğunu belirlemede ortak vicdan da etkili olabilir ama tek etmen vicdan değildir. Daha önce söylediğim gibi toplumunuzun özgürlük talebine ne kadar cevap verdiğine bağlı olarak kanunlaştırılan ahlaki ihlallerin içeriği ve miktarı değişiklik gösterecektir. Vicdan daha bireysel bir kavram. İşin içine vicdan gibi bireysel bir kavram katmaya çalıştığınızda bireysel eğilimler, tercihler, siyasi yatkınlıklar ve bir takım faşizan dünya görüşleri işin içine girer. Örneğin ikilemlere geri dönüp oradaki isimsiz ve tarafsız sadece sayı olarak belirttiğimiz insanlara kimi kimlikler atarsak, suç algısında da vicdan dürtüsüne dayalı dramatik değişiklikler olacaktır. Travma ikilemine geri dönelim. Bir ülkenin geleceği olabilecek, herkes tarafından sevilen 5 bilim adamı bir proje üzerinde konuşuyor. Eğer rayları değiştirirseniz, tramvayın ilerleyeceği taraftaysa karşıta olduğunuz bir siyasi görüşün temsilcisi duruyor. Hatta belki bu şahıs bir ülkenin bir cumhurbaşkanı falandır. Eğer burada suç algınız değişiyorsa, işte bu vicdanın kanuna karşı dezavantajını gösterir. Çünkü toplumsal uzlaşıdan beklenen herkesin vicdanını tatmin etmesinden ziyade adil ve tarafsız olmasıdır. Daha güçlü örnekler kullanalım, hastane ikilemine geri dönelim. Hastanede organ bekleyen çocuklar ailelerinin tek çocukları. Hepsi bazı dramatik hikayelere sahip ama bir şekilde hayata tutunmuşlar. Aileleri tarafından çok seviliyorlar ve aileleri onlar için her şeyi yapmaya hazır. Aynı zamanda çocuklar toplumda çok iyi tanınan, iyi geleceklere sahip olacakları konusunda emin olunan, herkes tarafından çok sevilen bireyler. Buna karşın hastanede rastladığınız sağlıklı çocuk kimsesiz biri, şimdiye kadar birkaç hırsızlık vakasına karışmış, belki sokakta yaşamaya devam etse bile 20 yaşına gelmeden madde bağımlılığı ya da başka bir sebepten ölecek. Bu durumda sağlıklı olan çocuğun organlarını diğer çocuklara nakletmek ve diğer çocuğun ölümüne sebep olmak sizin suç algınıza göre ilk örneği verdiğinde hissettiğiniz kuvvette suç mu? Devam edelim. Köprü ikileminde araba 2 aile ve bir bebeğe doğru ilerliyor. Aileler toplumun örnek olarak gösterdiği bireyler, çocuksuz olan aile kendisini eğitime adamış ve hayatları boyunca birçok nesli yetiştirmiş 2 öğretmen. Çocuklu aile ise henüz evliliklerinin 1. yılına yeni geçmiş, bebekleri için her şeyi yapmaya hazır bir aile. Araba hızla onlara doğru ilerlerken çok şişman gay bir adamın onların tam önünde köprüde bireysel bir eylem yaptığını ve LGBT hakları için slogan attığını görüyorsunuz. Böyle bir durumda aşağıdaki 5 kişiyi kurtarmak için şişman adamı aşağı etmek sizce doğru mu? Açık ki bu ikilem tarafsız olarak dile getirildiğinde birisini aşağı etmek ne kadar suçsa hala o kadar suç, ama suç konusunda verdiğiniz kararları bireysel dünya görüşlerinize, vicdanınıza dayandırmaya başladığınızda suç algınız değişmeye başlar. Bu yüzden suç her zaman kanunlarla ilgilidir ve öyle olmalıdır. Suçlar bireysel ilkelere dayandırılmaya başlandığında adil olma şansınız kalmaz. Vicdan da böyle bireysel bir ilkedir ve içine dünya görüşleri, siyasi kimlikler, tercihler karışır. Bu yüzden suça değil suçluya, olguya değil olgunun içindeki bireylerin kimliklerine odaklanır. Dolayısıyla suç her zaman kanunla belirlenir ve böyle de olmalıdır. Diğer bir izleyici sorusu Sakatista sormuş. Suç ve günah kavramları arasında nitelik olarak nasıl bir fark var? Günah dini suç mudur?
Aslında bu soruya daha önce söylediklerimi toparlarsak zaten bir cevap verdim. Dinlerin de bir ahlak öğretisi var. Dini ahlak öğretisine dayalı kanunlara sahip olduğunuzda günah ve suç kavramları birbiriyle iç içe geçmiş olur. Ama tabii ki her ahlak dışılık suç olmadığı için her günah da suç olmaz. Buna bir sınır çizilir. Sorunun diğer boyutundan ele alırsak, dini inançlara sahip olmak da bir tür sözleşmedir. Sahip olunan dinin gerekliliklerini ve yasaklarını kabul etmiş olursunuz. Çoğu dinde günah kavramı ceza kavramıyla da ilişkilidir. Bir anlamda suça yaklaşır. Ama mutlaklık, sorgulanabilirlik gibi temeller bakımından suçtan ayrılır. Ceza videosunun altına gelen bir yorum vardı. Şimdi onun içeriğinden bir soru soracağım. Bart Timeless adlı izleyicimiz suçluların çoğunun empati yapamadığı için suç işlediğini, eğer gerekli eğitim verilirse suçların da azalacağını ya da tekrarlanmayacağını söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya burada hatalı bir genelleştirme var aslında. Mutlaka empati yapamadığı için suç işleyen insanlar da vardır. Eğer bu tür insanlar varsa ve izleyicinin söylediği gibi empati arttırıcı bir eğitim biçimi varsa çözüme dair bir etki de elde edebiliriz. Fakat ben bunun suç için genel bir durum olduğunu düşünmüyorum. Suçlar binbir farklı sebepten işlenebilir. Suçların farklı bireysel motivasyonları vardır. Suçlar mutlaka empati kurulabilecek nesnelere karşı işlenmez. Örneğin kamu malına zarar verme suçu empati ile ilgili değildir. Yani empatinin genelleştirilebilir bir suç teorisi yaratmaya yeteceğini düşünmüyorum. Suçların motivasyon kaynaklarına dair genel bir teori yaratılmasını zor buluyorum. Çünkü motivasyonlar genelleştirilebilir kategoriler altında yer almıyor. Ve son olarak ben bir soru ekleyeceğim. Doğal afetlerin veya olağanüstü hallerin yaşandığı durumlarda kişilerin içgüdüsel veya kendini korumak amacıyla bulundukları davranışlar suç kapsamına girer mi? Issız adaya düştük. Kaynaklar sınırlı mesela. Yani suç olan şey suçtur Meto. Gruptaki insanlar hayatta kalsın diye aranızdaki en zayıfı kesip yemeye kalkarsanız koşullar sizi haklı çıkarmaz ya da aklamaz. Doğal afet sonrası zaten insanlar öldü bari ben yaşayayım diye yağma yapmaya kalkarsanız bu sizi haklı yapmaz. Koşullar ne olursa olsun suç olarak belirlenen şey suç olarak kalır. Çünkü kanunla belirtilmiştir. Eğer anayasanızda olağanüstü hallerde suç kanunları askıya alınır gibi bir madde yoksa suçlar ve yükümlülükler değişmez. Suçu tanımlarken en baştan beri bunun keyfi olarak tanımlanamayacağını belirtmeye çalışıyorum. Neyin suç olup olmadığı toplumsal bir anlaşmaya bağlı. Eğer böyle bir anlaşma varsa onu bireysel kanaatler, bireysel doğrular, bireysel girişimlerle bozamazsınız. Bir şey suçsa bunu suç olarak belirleyen toplumsal uzlaşıdır ve eğer suç olmayacaksa yine toplumsal uzlaşıyla suç olma durumu ortadan kaldırılabilir. Teşekkürler Vino. Böylece soruların sonuna geldik. Bu arada kanalımızın yeni içerikleri hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle sinema filmleri hakkında özgün konularda özgün listeler sunan Sinevdi 2. bölümüyle yayınlandı ve yakın zamanda Meto ile İngilizce yayına başlayacak. Bu programda ben İngilizce geliştirmek için oyun tavsiyeleri ve telaffuz için eğitici videolarla karşınızda olacağım. Eğer bizim videolarımızla ilk kez karşılaşıyorsanız abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basarak bizi destekleyebilirsiniz. Ve eğer video ya da bizim hakkımızda eleştirileriniz, görüşleriniz ya da önerileriniz varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz ki orası herkese açık. Ayrıca Her Şeyin Felsefesi programı için gelecek programın konusu belirlendiğinde topluluk sekmesine gönderdiğiniz ilgili postlara yapacağınız yorumlarla ilgili konudaki sorularınızı yorum olarak postun altına bırakabilirsiniz. Böylece sorularınızla programa dahil olabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki programa kadar hoşça kalın. Birkaç iyi adam sundu.